BJ Design'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kağıt iple ördüğüm bu hem şık hem sade olan modeli göstermek istedim. Videoya geçmeden önce isterseniz şöyle yakından göstereyim. Alt tarafında ahşap hazır bir plaka kullandım taban olarak. Oradaki birleşimleri, bir hazır plaka nasıl kullanılır onu öncelikle gösteriyorum. Daha sonra çok sade bir model çalıştık. Çapraz sık iğne, onu yakından göstereyim. Şöyle normal sık iğneden çok daha güzel görünen bir modeldir. Örmesi kolaydır fakat tabii ki çok minicik minicik olduğu için çok emek isteyen, zaman alan bir işlemdir. Ama bittiğinde muhteşem görünüyor. Alt tarafında pile uygulaması, üst tarafında yine pile uygulaması var. Yani aslında şunu tasarlamaya çalıştım. Hiçbir model koymadan bir pileli bir çanta nasıl yapılır? Şık ve sade bir şekilde nasıl olur diye açıkçası uğraştım. Şöyle çevireyim. Sap kısımlarını daha önce göstermemiştim. Yine farklı bir şekilde çalıştım. Bunun da anlatımı var. Bordür çalışması yaptık. Bir püskülümüz var. Şöyle içini göstereyim. Bayağı geniş, oldukça hacmi büyük bir çanta oldu. Çıt çıtlı yaptım. Yine iç kısımda da bordür kullandık ve astar kısmını tamamen yine pileli yaptık ki muntazam bir şekilde durabilsin diye. Bu çantanın örümü için anneme çok teşekkür ederim. Çünkü benim pek zamanım olmadığı için ben anlattıktan sonra annem tamamladı ve ellerine emeğine sağlık. Çok muntazam bir şekilde ördü. Buradan da ona sevgilerimi yolluyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basalım ve başlayalım. Kullanacağımız malzemeler kağıt ip kullanacağım. Bunlar çile halinde satılıyor. Herhangi bir markası yok. Sarı renk kullanıyorum. Taban kısmı için ilk başta 4 milimetre tığ kullanacağım. Daha sonra 3 milimetre ile devam edeceğim. Böyle bir ahşap plaka kullanacağım. Taban hazır bir taban olarak. Şimdi bu hazır olduğu için size ölçülerini vereyim. Farklı bir hazır tabanda kullanabilirsiniz. 24, 20. Delikler geniş olduğu için ilk başta çift kat ip kullanacağım. Kağıt ipi 2 kat olarak kullanacağım. Daha sonra tek kata geçebiliriz. Ama şu delikleri kapatabilmek için önce çift kat yapmamız lazım. Bu kenar köşe kısmından girip bir ilmek alıyorum. İlmeği çıkardım bu şekilde. İlmek kaydırmayla öncelikle delikleri birazcık küçülteceğim. Bir sonrakine giriyorum. İlmeği alıp yukarıya çekiyorum ve çıkardığım ilmeği tığımdakinden kaydırıyorum. Biraz uzatıyorum tabii, genişlik fazla olduğu için. Bir sonrakine giriyorum. İpi tekrar çekip tığımdakinden kaydırıyorum. Bu şekilde bir sıra etrafını döneceğim. Şöyle göstereyim. Biraz uzatarak yapıyorum. Kastırma yapmaması için. Bu şekilde bir sıra döneceğim. Sona kadar geldim. Burada birleştirme işlemi yapacağım için ve düzgün görünmesini istiyorum. O nedenle burada ipi keseceğim. Ahşap olduğu için tığın geçmesi birazcık zor oluyor. O nedenle iğneye takıyorum ipleri. Şöyle birleştireceğim. Bu ilk yaptığımız zincire giriyorum. Buradan geçirdim. Daha sonra şu ipin çıktığı yerden içeriye doğru giriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Ters çeviriyorum. Ve arka tarafta bu iki tane kuyruğu birbirine bağlıyorum. Bu şekilde biraz dursun. Örnek yükseldiği zaman oraya sabitleyip keseceğim bu ipleri. Şimdi kenar kısmı için 3 numaralı tığa geçiyorum. Köşeden bir yerden yine şöyle göstereyim. Köşeden başlayarak ilmek alıyorum. Şimdi delikler birazcık büyük. O nedenle bir 3 bir 2 şeklinde yapacağım.
Birinci ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi deliklerinizin genişliği bu kadar fazla değilse, aralıklar fazla, ipim de ince. O nedenle ben birine 3, birine 2, birine 3, birine 2 şeklinde sık iğne oluşturacağım. Eğer sizin aralıklarınız bu kadar geniş, bu delikler bu kadar büyük değilse o zaman sayıyı ona göre ayarlamanız lazım. Yani 2 tane her birine gibi de olabilir. Buraya aynı yere tekrar giriyorum. İpi alıyorum. Çekip sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz sıkıştıralım. Aynı yere tekrar giriyorum. İp aldım. Sık iğne yaptım. Burada 2 tane yapmış oldum. Sıradakine geçiyorum. Bir, iki, 3 tane yapıyorum. 2, 3, 2, 3, 2, 3 şeklinde sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine girip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirdim. Dönerek öreceğiz artık. Spiral öreceğiz. Sıra birleştirip kapatıp tekrar üst sıraya çıkmayacağız. Şimdi 10 tane düz sık iğne yapacağım önce. Sık iğneleri de çapraz sık iğne olarak yapalım. Değişiklik olsun. Bunu kullandım. Sıradakine giriyorum. Normalde bu şekilde alıyoruz ilmekleri. Şimdi şöyle alacağız yukarıdan. Üstünden alıyorum. İkincisi fark etmiyor nasıl aldığınız. İlk ilmeği ip tığın altında kalacak şekilde alıyorum. Çapraz sık iğne yapıyorum. Burada görüntü biraz daha bu şekilde olacak. Çapraz çapraz. 10 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. On tane sık iğne yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 12 zincir çekip bir sonraki sıradaki sık iğneye girip aynı şekilde devam ediyorum. 10 tane sık iğne, 12 tane zincir şeklinde sırayı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim. Bu noktaya birleştireceğiz. Yine 12 tane zincir çekerek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekip ilk yaptığım sık iğneden örmeye devam ediyorum. Buradan ilmek aldım, birleştirdim ve her birine bir tane olacak şekilde ikinci sıraya geçiyorum. Zincirli kısma kadar geleceğim. 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirli olan boşluğa geldim. 12 tane içine sık iğne yapacağım. Bu şekilde içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplam 12 tane içini dolduracağız. Zincirin içine 12 tane sık iğne yaptıktan sonra sıradakinden devam ediyorum. Yani sık iğnelerin olduğu yere 10'ar tane sık iğne, zincirli olan yerleri de 12 tane sık iğne olacak şekilde bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sırayı tamamladım. Şu şekilde oldu.
Şimdi bunların içlerini doldurduk. Artık bundan sonra her bir sık iğneye bir tane çapraz sık iğne yaparak sıraları döneceğiz. Yani spiral bir şekilde öreceğiz. Sıra kapatma yapmıyoruz ve her birine bir tane yapıyoruz. Bu pileler bu şekilde oluşmuş olacak. Buradan sıradan başlıyorum yine. Her birine bir tane çapraz sık iğne yapıyorum. Zincirdeki sık iğnelere geldim mesela. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Aynı şekilde girip buradan devam ediyorum. Bu kısımlar bol bol olacak. Onları üst tarafta çantamızın boyu istediğimiz uzunluğa geldikten sonra bu pilelerin yerleşimini sağlayacağız. Bu şekilde, yani her birine bir çapraz sık iğne olacak şekilde bir müddet öreceğiz. Çantamızın istediğimiz boyutuna gelene kadar devam edeceğiz. Çantamızın bu düz olan kısmı bitti. Şimdi buranın bir ölçüsünü vereceğim ben size. Sayı olarak vermiyorum çünkü bayağı uzun. Şöyle uzunluk olarak söylesem daha doğru olacak. 30-31 santim yüksekliğinde şu anda var çanta. Şöyle yakından da örgüyü göstereyim. Çok, yani normal sık iğneden çok daha güzel durdu. Çantanın tabanında biliyorsunuz şu şekilde delikler bırakmıştık. Bu pileleri oluşturacağımız yerler. Onları böyle dikeceğiz. Birkaç tanesini ben bıraktım size göstermek için. İp normal iğne iplik birleştirdim. İpi buraya sabitledim. Şu deliği şu şekilde kapatıyorum. Ve birbirini tutturacak şekilde bir sistematik yapmadım burada. Şu şekilde. Bir buradan geçiyorum. Sonrasında karşı tarafa geçiyorum. Ve çantanın taban kısmını ilk sırasına birleştiriyorum. Bir tanesi bittiğinde ipi koparmanıza gerek yok. Buradan aşağıya geçip herhangi bir boşluktan aşağıya geçip diğer boşluktan çıkabilirsiniz. Şöyle birleştirdim. Şimdi bir sonrakini birleştireceğim. Bu şekilde bütün delikleri şöyle kapatarak bunu da birleştireceğim. Bu şekilde bütün delikleri birleştirelim. Şimdi alt tarafın pile kısımlarını diktik. Burası hazır. Üst tarafı yapacağız. Üst tarafı yaparken de şu şekilde. Şöyle alttaki pilenin olduğu yerden hiza alarak yukarıya doğru katlıyorum. Burasının çok büyük değil. Yani şöyle 3 tane filan, böyle olabildiğince minik yapmaya çalışıyorum. Şimdi aşağıdaki pile daha büyük biliyorum ama aynı miktarda yaparsak eğer çantanın ağzı bu taban kadar olacaktır. Eğer öyle olmasını isterseniz tamamını katlayabilirsiniz. Ben biraz daha geniş olabilmesi için şöyle işaretledim. Bakın göstereyim. Kaç tane ilmeği kullanmış oluyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek kullanmış oldum. Minik bir şekilde birleştirdim burayı. Şöyle göstereyim. Bu hatta biraz kalın olmuş. Biraz daha, hatta nasıl yaptığımı da şöyle göstereyim. Çıkartıyorum. Bakın şöyle katlıyorum. Ve 3 tane ilmeği birbirine tutturarak öncelikle işaretliyorum ki örerken tekrar uğraşmayayım diye.
Şu an geçiremedim ama. Çok şükür. Şöyle geçiriyorum. Bunların hepsini bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben yaptıkça işaretleyerek devam edeceğim. Şimdi buradan başlayarak, yani ipimizin kaldığı yerden başlayarak yine ters sık iğne, çapraz sık iğne pardon, çapraz sık iğne yapacağım. Buraya geldiğimde de hepsini birden almaya çalışacağım. Şöyle 1, 2, 3 tane daha örüyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Bakın şöyle yapacağız. Burayı yakınlaştıralım. Şimdi ilkinden giriyorum. Ortadakine atlıyorum. Sondakinden giriyorum. İlmek alıyorum. Ve yine ters sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu çıkartıyorum. İkinciden girdim. Ortadakinden girdim. Ve arkadakinden girip ilmek alıyorum. Ve çapraz sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapacağız. Son ilmeğe bir de sık iğne olduğu için biraz sert. Arkadakinden aldım. Bu şekilde geçtim şu anda burayı. Buradan düz devam ediyorum. Sıradakinden bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sırayı tamamladım. Şu şekilde oldu pilelerimiz. Şimdi birkaç sıra yine çapraz sık iğne yaparak üzerinden geçeceğim. Birkaç sıra yapacağım. Kaç sıra yaptığımı da bitirdiğimde söyleyeceğim. Yine çapraz sık iğne yapıyorum. Ve artırma eksiltme yapmadan birkaç sıra döneceğim. Bu şekilde birkaç sıra döneceğim. Bitirdiğimde de ne kadar yaptığımı söyleyeceğim. Birleştirme sırasından sonra 1, 2, 3, 4 sıra bu şekilde sık iğne yaparak şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi ters sık iğne yaparak her zaman çantalarımızı bir sıra ters sık iğne ile bitirmeye çalışıyorum. Daha muntazam oluyor çünkü. Ters sık iğne yaparak bir sıra döneceğiz ki ağzı daha sağlam ve sıkı durabilsin diye. Geriye doğru gidiyorum. İlmeğe giriyorum. İp alıp
sık iğne yapıyorum. Geriye doğru aldım. Sık iğne yaptım. Sağındaki ilmeğe giriyorum. İp alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir sıra döneceğim. Ters sık iğne kısmını bitirdim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi üzerine şurada oluşturduğumuz minik parçaya şöyle bir şey dikeceğim. Böyle su taşı falan da olabilir. Böyle hazır parçalar bunlar. Tuhafiyelerde satılıyor. Elimde vardı, güzel olacağını düşündüğüm için şu şekilde bunu buraya dikeceğim. Sapları yapmaya başlayacağız. Bir tanesini yaptım. Dikiş için şöyle bir parça bıraktım. Onun üzerine bu şekilde ayarladım. Güzel olacak. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağım. O arada da size göstereceğim nasıl yaptığımı. Ucundan bir miktar dikiş için ayırıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Kilit kullanmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sonuncusunu bırakıyorum. Bir sonrakine girip sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 tane. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi böyle uzun bir parça oluşturacağım. Toplam 60 sıra yapacağım. Sıra sonlarına geldiğimde şurayı tekrar göstereyim. Bakın 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 1, 2 sıra bu şekilde sayıyorum. Bu 1, bu 2, ikinci sıra. Toplam 60 sıra olana kadar aynı işleme devam edeceğim. 60 sıra bu şekilde bir parça hazırladım. İpi buradan yine kesiyorum. Dikme payı bırakarak kesip bir tane de zincir çekeyim. Çekmişim zaten, çıkartıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane bırakıp katlıyorum. Şu kısmı dikmek için kullanacağız. Çantaya gelecek burası. 2'ye katlayarak devam edeceğim. Şunu şöyle ortaya koyayım. Ucundan şöyle katladım. Bakın. Buradan sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Biraz daha gelelim. Şimdi buradan şöyle tutarak sıkı bir şekilde şöyle saracağım. Bir yandan burayı ikiye katlıyorum. Şöyle. Bu ip de ortada kalsın. Ve buradan sıkı bir şekilde sarıyorum. Sona kadar geldim. Şu şekilde yaptım. Buradan yine bir dikiş payı bırakıp dikiş payı diyorum, içine sokmak için bir miktar bırakıp kesiyorum. Ve bu ipe iğneyi geçiriyorum. Şimdi bunu içeride biraz yürüteceğim ki açılmasın diye. Şu içeriden geriye doğru böyle ipi geçire geçire sağlamlaştıracağım.
Elimizle buna biraz şekil verelim. Ve şu şekilde çantaya dikeceğiz. Şimdi sapları dikeceğim. Tabana göre ortalıyorum. Şöyle tabanımız ovaldi. Ona göre tam böyle orta noktayı buluyorum. Ve buradan iki taraftan eşit mesafe kalacak şekilde şöyle tutacağım ve buradan dikeceğim. İçeri dışarı olacak şekilde yapacağım. Şu bordura denk getirmeden bir içeri bir dışarı olacak şekilde buraya dikişi sağlıyorum. Sapları diktikten sonra astarı dikişini yapmadan göstermek istedim dışarıdayken. Çünkü şöyle yaptım. Şöyle nasıl göstereyim? Tabanı oval aldım ve yine çantada olduğu gibi şu kısımlarını pileli, aynı şekilde yukarıyı da uç kısımlarını da pileli yaptım. Yani şöyle tam böyle içine torba gibi oturacak şekilde yaptım. İçinde bir cep var ve çantanın dışına kullandığım bu bordürün kalan parçasını da buraya yerleştirdim. Şimdi ben sapları dikeceğim, astarı yerleştireceğim, etiketimi takacağım, tamamlayıp geliyorum. Çantamızın yapımını tamamladık. Çok keyifli ve eğlenceli bir çalışma oldu. İnşallah sizler de yaparsınız, güzel günlerde kullanırsınız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.